300 bin yıl önce dünyada kimlerin var olduğunu hiç düşündün mü? Tarih kitaplarına göre mamutlar, Neandertaller ya da taşı yontmaya çalışan, ateşi yeni keşfetmiş, mağaralarda barınan ilkel insanlar, değil mi? Şimdi derin bir nefes al. 1938'de Teksas'ta nehir kıyısında bir kaya bulundu. Sıradan bir kum taşı ama içinden tahta bir sap fırlamış ve o sapın ucunda demir başlı, mükemmel işlenmiş bir çekiç var. Kayanın yaşı 100 bin ve 300 bin yıl arasında. 300 bin yıl önce dünya üzerinde demir çekiç işleyebilecek teknolojiye sahip kim vardı? Resmi tarihe göre cevap çok açık. Hiç kimse. Ama çekiç orada. Tüm ihtişamıyla kayanın içinde. Kirli Arşiv'e hoş geldiniz. Bu bölümde tarihin en tartışmalı gizemlerinden birinin yerinden çıkmış eserlerin sır perdesini aralamaya çalışacağız. 1938, Teksas. Evli bir çift nehir kıyısında yürürken içinden garip bir tahta parçası uzanan kum taşından bir kaya parçası görüyorlar. Hatıra olarak eve götürüyorlar. Şöminenin üzerine bırakıyorlar. Neredeyse 10 yıl boyunca bu garip taşla kimse ilgilenmiyor. Ta ki ailenin oğlu merak edip taşı kırana kadar. İçinden demir başlı, tahta saplı bir çekiç çıkıyor. Sıradan bir çekiç ama içinde bulunduğu kaya 100 binle 300 bin yıllık. Şimdi dur ve düşün. 300 bin yıl önce Neandertaller dünyanın sahibiydi. Metal işleme teknolojisi henüz keşfedilmemişti. Demir döküm icadına henüz yüzyıllar vardı. Peki o çekiç nasıl o kayanın içindeydi? Bilim dünyası tarafından bu tür bulgulara özel bir isim verildi. Yerinden çıkmış eserler. Yani jeolojik veya arkeolojik bir bağlamda bulunan ama orada olmaması gereken nesneler. Kömürün içinde demir çivi, kireç taşında altın zincir, yerin 100 metre altında işlenmiş taş bloklar. Her biri resmi tarihin canına ot tıkayan bir diken. Küçük, ölümcül değil ama görmezden gelmek de imkansız. Ve tarihin en tartışmalı eserlerinden biri olan Teksas çekici, bunların sadece ilki. Çünkü bu tür buluntular, dünya tarihinin farklı coğrafyalarında, farklı dönemlerinde, farklı ellerde tekrar karşımıza çıkıyor. 1885, Avusturya. Bir kömür madeni. İşçiler kömür parçalarını ayırırken garip bir nesneyle karşılaşıyor. Küçük, neredeyse mükemmel bir küp. Çevresinde derin bir oluk, metal, yaklaşık 700 gram ve içinde bulunduğu kömür katmanı 2 ila 65 milyon yıllık. Avusturyalı bilim insanları küpü inceliyor. Bunun üzerine makaleler yayınlanıyor ve yorumlar ikiye bölünüyor. Bazıları bunun bir meteorit olduğunu savunuyor. Bazıları ise kesinlikle insan yapımı olduğunu. Küp Linz Müzesi'ne alınıyor ve kayboluyor. Sonra depoda yeniden bulunuyor, inceleniyor. 19. yüzyıl madenciliğinden kalma bir karşı ağırlık olduğu anlaşılıyor. Madencilik sırasında kömür damarına yanlışlıkla düşmüş. Ama bu sonuç açıklanana kadar hikaye tüm dünyaya yayılmış oluyor. Ve yanlış bilgi düzeltilenden çok daha hızlı yayılır. Bu yerinden çıkmış eserlerin en büyük tuzağı. Şimdi bambaşka bir hikayeye geçelim. 1901, Yunan dalgıçlar Antikitera adasının açıklarında sünger ararken denizin dibinde eski bir batık buluyorlar. İçinden yüzlerce eser çıkıyor. Heykeller, sikkeler, amporalar ve yeşilimsi bir bronz parça. İlk etapta kimse ilgilenmiyor. Başka bir enkazın kalıntısı sanıyorlar. Ta ki temizlenene kadar. İçinde 30'dan fazla bronz dişli var. Birbirine mükemmel hassasiyetle geçirilmiş. Yüzyıllar sonra X ışını taramasıyla bunun bir hesap makinesi olduğu anlaşılıyor. Güneş, ay ve gezegenlerin konumunu hesaplıyor. Tutulmaları tahmin ediyor. Olimpiyat döngüsünü takip ediyor. Ve benzer karmaşıklıkta bir mekanizma. Ancak 1000 yıl sonra Avrupa'da ortaya çıkıyor. Peki antik Yunanlılar bunu nasıl yaptı?
Cevap belli değil mi? Tarih doğrusal ilerlemiyor. Medeniyetler doğuyor, yükseliyor, zirveye ulaşıyor, sonra yıkılıyor ve tüm bildikleri de onlarla birlikte enkaza gömülüyor. Teknoloji doğrusal ilerlemez. Öğrenilir, kullanılır ve bazen sonsuza dek kaybolur. Antikitera mekanizması bunun en büyük kanıtı. Devam edelim. Güney Afrika, Otdal Rus kasabası. Madenciler onlarca yıl boyunca garip şeyler buluyor. Küçük metal küreler, pürüzsüz yüzeyler ve bazılarında ekvator boyunca ince paralel çizgiler. Sanki torna tezgahında işlenmiş gibi. Bulundukları kaya katmanı 2,5 milyon yaşında. Komplo teorileri peş peşe patlıyor. Bunların uzaylı yumurtaları olduğu ya da milyarlarca yıl önceki bir medeniyetin kalıntıları olduğu gibi. Bunun üzerine jeologlar derinlemesine inceleme yapıyor ve sonuç olarak bunların doğal konkresyonlar olduğu kanaatine varılıyor. Bir kristalleşme merkezi etrafında minerallerin birikmesiyle oluşan yapılar. Paralel çizgilerse farklı bileşimlere sahip mineral katmanlarının izi. Doğa mühendis gibi düşünebilir. Bazen insanı şaşırtacak kadar düzenli biçimler yaratır. Kar tanesi, bazalt sütunlar ve Güney Afrika küreleri. Ama bu basit açıklamalar her vakada bu kadar temiz sonuçlanmıyor. Önceki bölümde bahsetmiştik. Irak'ta yaklaşık 2000 yıl öncesine tarihlenen bir kil kap bulunuyor. İçinde bakır silindirin içinde ise demir bir çubuk var. Sirke ya da üzüm suyu doldurulduğunda bu kil kap elektrik üretiyor. İlkel ama işlevsel bir pil. Peki partlar elektriği niçin kullandı? Bir teoriye göre mücevher kaplamak için. Diğer teoriye göre ise sadece kutsal parşömenleri saklamak için. Amaç elektrik üretmek değil, bu bir tesadüf. Hala çözümsüz. Çünkü kanıt yeterli değil. Ve bu yerinden çıkmış eserlerin ortak kaderi. Yeterince kanıt olmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama eldeki kanıtları görmezden gelmek de imkansız. Teksas çekicine geri dönelim. Şüpheciler, kayanın yaşıyla nesnenin yaşı aynı şey olmadığını söylüyor. Bu ayrım önemli. Mineralleşmiş su, toprağın içindeki herhangi bir nesnenin etrafında bir kaya kabuğu oluşturabilir. Buna konkresyon denir. Nesne 150 yaşında olabilir. Ama doğru koşullar oluştuğunda birkaç 10 yıl içinde dışarıdan bakıldığında milyon yıllık kayadan ayırt edilemez hale gelebilir. Ve çekicin şekline bakarsan 19. yüzyıl Amerikan madenci aletleriyle birebir örtüşüyor. O dönemde Teksas'ta aktif maden işçiliği vardı. Bir kaya çatlağına düşen bu alet zamanla mineral kaplanmış olabilir. Yani en basit açıklama bu. Ama bu açıklama da kanıtlanmış değil. Çekicin üzerinde hiçbir zaman tam bağımsız bilimsel inceleme yapılamadı. Çünkü çekicin sergilendiği müzenin sahibi esere tam erişime hiçbir zaman izin vermedi. Ve bu durum her iki tarafın şüphelerini de artırıyor. Çekiç, inancını yansıttığın bir ekrana dönüşüyor. İnananlar eski bir uygarlık görüyor. Şüpheciler mineralle kaplanmış sıradan bir alet görüyor. Bilim insanları ise şunu söylüyor. Kanıtlanmamış olan sadece imkansız yorumu değil, sıradan yorumu da kanıtlanmamış. 2018'de biri astrofizikçi, biri astrobiyolog, iki bilim insanı ilginç bir makale yayınlıyor. Eğer bizden milyonlarca yıl önce dünyada endüstriyel bir medeniyet yaşadıysa, jeolojik kayıtlarda ne kalırdı biliyor musun? Neredeyse hiçbir şey. 10 milyon yıl sonra beton binalar toz olur. Metaller oksitlenir ve kayaya karışır. Plastikler ayrışır. Hayatta kalabilecek tek iz, tortul kayaların kimyasındaki anormallikler. Fosil yakıt yakımının karbon izi, sentetik kimyasalların kalıntıları, izotop oranlarındaki ince değişiklikler. Bu hipotezin adı Silüryen hipotezi ve bu hipotez önemli bir şey söylüyor. Böyle bir medeniyet eğer var olsaydı biz onu görebilir miydik? Cevap, büyük ihtimalle hayır. Çünkü sadece baktığımız yerleri görüyoruz. Büyük gizem görmediğimiz yerlerde saklı. Şimdi bambaşka bir kayıp teknolojiye gidelim. Roma İmparatorluğu çöktü. Orduları dağıldı. Şehirleri harabeye döndü. Ama diktiği binalar hala ayakta. 2000 yıllık Roma limanları bugün hala denizin altında duruyor.
Çatlamadan, dağılmadan, hatta zamanla daha da güçlenerek. Modern beton ortalama 50 yıl dayanır. Deniz suyuyla temas ettiğinde ise çok daha kısa. Çünkü tuz kristalleri betonu içten çatlatır. Çelik donatı paslanır ve bina çöker. Roma'nın limanları ise 2000 yıldır denizin içinde ve hala sapasağlam. Bilim insanları yıllarca bunun nedenini anlamaya çalıştı. 2017'de bir ekip nihayet cevaba ulaştı. Sır, volkanik kül. Romalılar Pozzuoli körfezinden çıkan özel bir kül kullanıyordu. Bu küle su ve kireç karıştırıyorlardı. Ve okyanus suyuyla temas ettiğinde içinde nadir bir mineral kristali büyüyordu. Tobermorit. Bu kristaller çatlakları dolduruyor, betonu güçlendiriyordu. Yani Roma betonu deniz suyuyla kavga etmiyor, aksine deniz suyuyla ortaklık kuruyordu. Peki bu teknik neden kayboldu? Roma düştü, ustalar öldü, bilgi yazıya geçirilmedi. Nesiller boyunca aktarılan o sözlü sır bir nesilde koptu ve 1500 yıl boyunca kimse bu formülü yeniden bulamadı. Modern mühendisler şimdi bu tekniği yeniden öğrenmeye çalışıyor. Sürdürülebilir beton üretimi için, karbon ayak izini azaltmak için. Ve gerçek şu ki, 2000 yıl önce çözülmüş bir problemi şimdi yeniden çözmeye çalışıyorlar. Bugün var olması imkansız eserleri konuştuk. Teksas çekici, Avusturya küpü, Antikitera mekanizması, Güney Afrika küreleri, Bağdat pili. Hepsinde ortak bir şey var ve hepsi aynı soru işaretini bırakıyor. Şüpheciler haklı. Çoğu muhtemelen hata veya kirlenme sonucu ortaya çıktı. Ama herkesin yanıt vermekten kaçındığı bir soru daha var. 4,5 milyar yaşındaki bu gezegende insanlık yalnızca birkaç bin yıldır var. Jeolojik zaman ölçeğinde bu yalnızca bir göz kırpması. Geçmişimiz hakkında her şeyi bildiğimizi söylemek, bilimin asla göze alamayacağı bir kibir. Teksas'taki o çekiç muhtemelen 19. yüzyılda yaşamış birinin aletiydi. Bir çatlağa düştü, minerallerle kaplandı, nehir kıyısında bulundu. Bu en makul açıklama ama sorgulamaya devam et. Eğer milyonlarca yıl sonra başka bir medeniyet bugünkü kalıntılarımızı kazıp çıkarsaydı, bizden önce hiçbir iz bırakmadan yaşamış bir uygarlık için ne bulabilirdi? Belki Teksas Nehri'nin kıyısında bir taşa saplanmış tek bir çekiç. Küçük, inandırıcı olmayan, tartışmalı. Düşüncelerini yorumlara yaz. Burası kirli arşiv ve bu arşiv çok derin. Serinin devamında yaratılışın, evrenin ve tarihin sırlarını çok daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Aşağıdaki bildirim zilini açık tut. Çünkü bir sonraki dosya bugünkünden çok daha rahatsız edici olacak. Hoşça kalın.